Selamlar sevgili YouTube. Bugün Twitch'te hep birlikte What Remains of Edith Finch oynuyoruz efendim. Aşağıda Twitch chatimizde bol bol selamlar var. Eğer ki videoyu beğenirseniz, oyunu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, zilleri açmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, aman da ne güzel oyunmuş bilmem neymiş falan filan demeyi ve Twitch'e oradan da selam çakmayı unutmuyorsunuz efendim. İyi seyirler diliyorum. Onları da ben kapatıyorum. Oyunun şeyi bozulmasın diye. Ve play diyorum. Böyle olur. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Okay. Zoomluyorum. Okay. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Şurada mı? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ablam 7 yıl öncesine ait diyor. Ne yapacağız şimdi? Almıyor muyuz? Kapatıyor mu? Bak alalım. Alsaydık. Neyse. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Karşım Lewis'in cenazesinden beri. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Okay. Hoşuma yok mu ya? No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Oynak izleri. Yani kimse kullanmıyor diye at. Merhaba. Beni bir gerdin. Beni bir gerdin. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Beni gerdin. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about Böyle bir it. ev mi olur ya? Bu ne? Malik. Okay. Burada bir araba var. Bu araba bizim miymiş acaba ki? Arabaya bakabiliyor muyuz? Okay. Ya korku değil ya. Korku mu? Missing. Milton Finch. Okay. Nereden gidelim? Sağ mı sol mu? Bilemedim. Şuradan gidiyorum. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Şu an bizi ettiği gibi mi? Bizi rahatsız ettiği gibi mi? Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Yani aslında güzel de bir yer ama gerçekten korkutucu da yani. Bir germedi değil beni. Haklısın yani. Evet. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Hocam nereye açacak? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Geri kapatalım lütfen. Çok bakmayalım, yakından zoomlamayalım kendimize. Evet. Yani büyük ihtimal bir yan kapı falan var. Ona bir bakalım. Bak
kedinin burnu beni korkutma. Ben zaten korkuyorum. Burayı mı açacağız? Burayı da açamayız. Ha, tamam. Ha. Bakabileceğimiz bir şeyler var mı? Ay! Niye öyle bir zoomladın bir anda oraya? Beni gerdi bu oyun şu an ya. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Gergo. Garaja girdik. For the first time in years, Kaç yıldır gelmiyoruz peki tam I olarak? felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Ailemize bir şey olmuş. Yani bir tane kardeşimiz ölmüş. Kardeşimin cenazesi Like dedi. how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Dedi ki ne onun adı? Kardeşim Lewis'in şeyinden beri gelmedim dedi. Or how only one restaurant would Cenazesinden deliver to our beri. house. So we had Chinese a lot. Oyun hep bu şekilde mi ilerliyor? Böyle evdeki anıları mı buluyoruz? The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Herkes ölmüş fakat mobilyalar sağ kalmış derken. Eddie. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Okay. Evden gıcırtılar gelmezse sevinirim. Teşekkürler. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Bakın kedimizin yatağı var burada. Burada arkadan da benim kedilerim koşturuyor. Ve ben onların sesinden de geriliyorum. Lütfen koşmazsanız sevinirim kedolar. Ben Even the zaten gerginim. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Aslında güzel bir ev yani. Böyle tam Zengo evi. Zengo. Okey. Bir dakika şimdi dur. Buradan. Ha, asıl kapı burası. Giriş burasıydı. Girişi açabiliyor muyuz? Açamadık. My Neyse. mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Bir kardeşimiz ölmüş, bir kardeşimiz kayıp mı? Okey. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Sosis mi abi değil mi? Bu kapı kapanmış. Silikonla kapanmış bu kapı. Okey. Buradan giriş, sonra buraya geçiliyor mutfağa normalde. Aynen. Şimdi şu odaya bakacağım. Burada bir şey var. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Barbara kim? Barbara Finch.
Ablamız falan mı? Başka aile fotoğrafı var mı? Yani şurada bir aile fotoğrafı var. Bir kadın ve 3 çocuk olarak. Yani bunlardan bence biri biziz. Diğerleri kardeşlerimiz mi? Kaybolan ve ölen. Ama Barbara kim o zaman da? Bilmiyorum. Şu fotoğraflara baksak. Şuradan çözebilir miyiz acaba? Barbara Finch diye bir fotoğraf var. Yönetmenlik yapan biri gibi. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Burayı da açmıyor. Hayda. Burayı da açmıyor. Orayı da açmıyor. Nereye açacaksın sen? Enektar. Enektarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Gidiyorum. Yukarı gidiyorum. Hadi bismillah. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Milton kaybolduktan sonra. Eddie yaşlı teyze değil miydi? Oraya sonra bakacağım. Edie's father Odin built the original house. Evet, Eddie büyük anne dedi Eddie'ye. Yani ya anneannesi ya babaannesi. Buraya da giremiyoruz. Her kapı kapalı. Buradan daha da mı yukarı çıkılıyordu bakayım. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. O zaman bu Barbara büyük ihtimalle kız kardeşimiz bizim ve o da ne onun adı? Yönetmen. Senarist veya yönetmen ama yönetmen yani. Sven Eddie. Calvin and Sam. Gregory. 1976-1977. Calvin 1950-1961. Eddie 1917-2010. Sven Hofstedt Finch 1915-1964. Kapılarda ölüm tarihleri mi yazıyor? Yaşam yani doğum ve ölüm, yaşam ve ölüm neyse. Şurada yazıyor muydu? Burada Barbara yazıyor. Burası Barbara'nın. 1960 diyor. Ya da bu evde ne zamana kadar yaşadıklarımı. Neden kapılarda ya da neyin? Neden veya neyin? Şeyleri yazıyor. Burası da Molly. 1937-1947. Kalabalık bir aileyiz de. Ne kadar kalabalık. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Burada bir yazı yazmıyorsa. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ve bu odada hiçbir eşya kalmamış. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Bunu mu açacağız? Bunu açtı. Bu ne ya? Bunu açtı ya. Bu ne? Çekiz. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Nasıl çekeceğim? Ha Now yukarı. it was time to find out what my mom had been afraid of. Ha. Kedolar nerede? Odada başka bir şey yok mu? Giriyor mu buraya? Girdim valla. From
the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Okay. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Tavan arası gibi bir yere girdik de. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Molly. Molly'nin odasına girdik. Dışarıdan giremediğimiz Molly'nin odasına bu şekilde gizli bir şekilde girdik. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Allah Allah. Yapacağımız bir şey var mı? Ha. Ay. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Evcil hayvanı varmış. Edith Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Molly mi olduk şu an? My Halloween candy was all gone. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. I kept eating and eating. Ay yeme onu. I ate a lot of things that night. Buz. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Camımız niye kilitli abi? And suddenly, I was a cat. Sonra buradan buraya mı atlayacağım? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Nerede kuş? Yakalayamıyorum. Gel lan buraya. I jumped and I almost got her. Sinirlendim ha. Ben sinirli bir kuşum ben şu an. Ay şey kediyim ha. Gel lan buraya. Ya. 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 I could tell she was getting really tired. Gel lan buraya. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Tırmanamıyorum All zaten. I cared Aa, about was eating that mama bird. Rüya gören bir çocuğuz şu an bir tane. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits.
nerede? Aha! Aa! Hayır, yemeyelim. Imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Biz bir çocuk olduğumuzdan emin miyiz? A mama rabbit. Nerede? She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Bok gibi kaldık burada. Oy. Oy. Ya be bok gibi. Ana. Oy. Ay. Anay. Yumuşak ye diyen köpek balığı. Allah. Ay. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I Selamünaleyküm. wanted fat, juicy seals. Merhabalar. Yam götünü yerim ha. I tore off her flipper, and it tasted really good. Hocam. Ne oluyor acaba? Neler yaşıyoruz biz? Biz bu oyunu chill diye girmiştik. Hayırdır? Şarkıra şarkıra. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ne gibi? Yılan mıyım şu an? Çıngıraklı bir yılan mıyım? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Burası kaldı mı? I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Nereden gideceğim buraya? Efendim kızım. Niye girmiyorum? Ne oldu vaz mı? Girsene. Durun katlandım Allah kahretmesin.
Heh. After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, Allah aşkına dur. something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Allah aşkına dur ya. Hocam böyle bir oyun istemiyordum ben ya. Eve geri mi döndük? Eve geri döndük. Eve geri döndük. Sanırım eve geri döndük. Allah'ım. Geldik yine. Ha, evimize geri mi döndük? I got closer and closer. Evet, evimize geri döndük. Hadi yatalım şimdi, yatağımıza yatalım. İnsana dönelim ve yatağımıza yatalım. Nereye gidiyoruz? Hocam. All of my stomach started growling, Nereye gideceğiz bacım? and suddenly I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep, but it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Senin terapiye ihtiyacın var, acil. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Tamam, Molly'nin... Ha bak şimdi dur, bir dakika aç. Kitabı aç. Ay kapattım I yanlışlıkla. got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Eddie'nin kızı çünkü oluyor burası. Bu oda yani Eddie. Biz de yapmayalım lütfen aynı şeyi. Burada bakacak başka bir şey yok mu burada? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who Aa named it. evet, kedinin adı da Molly sahi. Cinli miyiz? I don't know. Evet, şimdi kimin I adının spent a odasına lot of gidiyor? time in Great Grandma Edie's room. Bu da Grandma Eddie'nin odası. Değil mi? Evet. Bob. Hep böyle birileri için bir şeyler var sanki. Ha, kuşları için mi? Ölen kuşlarının kafeslerini böyle mi saklamış? Bu da neyi bu? İguanası. Aa, bu da yılanı mı? Okey. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Okey. Ay yapamadım. Kız. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home.
Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Başa döndü. Tamam, nasıl çıkacağız buradan? Dur kız, çıkamadım. Tamam. Ayol çık. Ya. Ya Rabbi. Tamam çık. Nasıl çıkacağım? Böyle mi? Heh, tamam çıktım. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okey. Şimdi Odin'in kızı Edi mi dedi? Odin'in kızı Edi ve onun kızı Molly. Yani Edi kocası ve Molly buraya gelmişler ilk önce. Kapat. Okey. Okey. Kadın hastaymış. Böyle yatalak gibi bir şey galiba. Ya yatalak değil ama şeylerle hareket eden biri. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Derbeder hakkında mı? Yatır mı? Yani. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Bunu asmış. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Sven kocası. Sven bunun kocası bir de. Okey. Başka bir şey var mı bakacak? Yok sanırım. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Bu ne ayol? Bu ne ayol? Aşk kokuşku girl banyosu. Aa. Material girl. Material girl. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Kız yerlere It was a bakıyor. pretty big trace. Aa. Aa, burada da bir tane var bir şey. Bak. There's a secret in this bathroom. Nasıl yani? It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Kız dur hemen girme Allah'ım, bu da atlıyor hemen her yere. Bu da hemen atlıyor her Sven yere gave Sam an ya. old camera he'd refurbished. He never put it down. Hani bir odaya bakaydık, biraz daha bir banyoya bakaydık. Yani ne bileyim. Ha, geri girebiliyor muyuz? Ay girebiliyormuşuz. Dur gir. Gir bir gir. Ben geçemiyoruz. Zordu. Bakacak bir şey yokmuş zaten. Ha, böyle yıkanıyor. İşte kadın yani hani ayakta duramıyor gibi bir durum var. Okey. Neyse de gidelim, zaten bakılmıyormuş. İyi geceler Eda Nur. Görüşürüz.
Ne abi? Burada Milton yazıyor. Aha, onların odasına çıktık. Çocukların odasına. Her odadan birbirine geçiş var. Oha, odayı tam olarak ortadan ikiye bölmüşler. Calvin ve Milton. Yok, Sam. Milton diyordu şurada. Sam ve Calvin. I knew Grandpa Sam had a twin. Ha. And that he never talked about him. Oha, çok iyi lan. Sen atlıyorsun yatağa. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. Hmm. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Kararını verdiydim. Ben bir şey mi yapacağım şu an? Hah. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's Awesome. funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam mı? Sam mı? But that day, he finally made up his mind to do it. Etrafıma dönemiyorum. Birazdan uçacağım galiba gerçekten. I told him going around was impossible. Ha, onu yapmaya çalışıyorum. Maybe if I hadn't said that, Onu yapmaya çalışırken ben ölüyorum gerçekten. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. Bacağımdaki alçım çıktı. I think he'd already made up his mind. Alçım çıkmamış mıydı demin ya? That's what I want to remember about my brother. Daha ne kadar buna devam edeceğim? Midem bulandı çünkü. Olacaksa olsun artık. Hah. Bir ilerleme kat ettik. Oo. Allah, gidiyoruz. Yaptık. Tamam. Bir daha döndük. Duramıyoruz. The day he made up his mind to fly. And he did. Gerçekten böyle mi ölmüş? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Cidden böyle mi ölmüş? Kapat. Kız kapat. Hah. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room.
Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Kullanmış yani bir süre daha. Kullanmaya devam etmiş sonuçta. 18 yaşına kadar. Burada başka bakabileceğimiz bir şeyler var mı? Yok. Buradan zaten çıkamıyoruz. O zaman buradan da başka bir yere gidiyoruz. Okey. Hadi yapacağız inşallah. Mouse alanım dar. Eve bak anasını satayım yani. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Bir de açalım. Barbara'nın odası. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara yönetmen değil, oyuncuymuş. He. Ben neden öyle sandım hep? Okey. Bu Bigfoot'taki kızı oynuyor. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. Oh. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Biz mi açacağız? And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Abi şu an oyunun içinde biz yani. Biz niye oynuyoruz ya? She found Rick's crutch and imagined the worst. Abi kan falan var.
Bak. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Abi ne yapacağım? Çok kötü. Ne bu? Bu oyun çok garip bir oyunmuş yani. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Ya senin Allah belanı vermesin ya. Ya senin Allah belanı vermesin ya. Dedim ben kalıbına Barb, tüküreyim ya. relax. I was just trying to Ya scare you senin to ben. help you find your Ya screen. senin ben I'm kalıbına not tüküreyim ya. scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ne ben gidiyorum. Ay sıçayım. Ay sıçayım yani ya. İşte şimdi asıl olay. Ay! Allah belanı vermesin inşallah. Walter'ın odası şurasıydı. Dal! Walter, are you there? Walter. Lan! Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the Hookman, and was speechless. He was quite smashing. No. And he was. He couldn't get enough Ay ne yapacağım? of Barbara. Gir buradan gir. Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just Ay couldn't sıçacağım do it. ya. Nereden çıkacağım ki? Buradan mı? Buradan mı? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Ya! Vur. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aşağı mı ineceğim? Yanına mı ineceğim? Nerede? Neredesin? İt herif neredesin? Man had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Koş, koş kapıya koş. Koş kapıya koş. Koş kapıya koş. Kapıya koş. Allah aşkına kapıya koş. Yol geldiyse. Aç kapıyı, kapıyı aç. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Allah hepinizin. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch
gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Biz az önce ne izledik ve ne dinledik? Benim nutkum tutuldu farkındaysanız. Yani ben anlamadım cidden ben de. Tam ses geliyor uğultu gibi ama buraları açamıyoruz herhalde. Ha, Barbara'nın odasında işimiz bitti. O zaman oradan geri döneceğiz. Evet. Ha. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Buradan çıkacağız. Tamam. Şimdi yukarı gidiyoruz. Gitmeden önce ise sevgili YouTube, buraya kadar gelmiş oldum. Vallahi böyle biraz storytelling, yani hikaye anlatıcı bir oyun olduğu için ben pek konuşamadım. Ve zaten olan olaylar da beni pek konuşmaya şey yapmadı yani. Genelde şok içinde izledim ve gördüm, duydum, dinledim. Aynı şekilde Twitch chat'i de şu an öyle şok içinde izliyor ve hepimiz böyle daha chill, işte yürüyeceğiz, edeceğiz, bir aile hikayesi öğreneceğiz şeklinde ilerliyorduk ki böyle bir aile dramasının içine düştük. O yüzden gerginiz, biraz gergoyuz ve şaşkoyuz. Hepinizi bol bol öpüyoruz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda siz de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız efendim. Hepinizi tekrardan bol bol öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.